Bu genç efendilere, evlatlarımıza bu sözün içerisinde inşallah manevi bir teyit olacaktır. Hazır olanlara imanlarını takviye edecek bir tecelli olunacaktır bu meclisimizde. Cenab-ı Hak elbette ki İslam'ın sahibidir, mutlak sahibi bu dinin Allah'tır. Ve gerçek hidayet Cenab-ı Allah'tandır. Ancak bazı kullarını bazılarına hidayet sebebi ve vesilesi kılmıştır. Onun için bu gençlerimize bizim tavsiyemiz velud sıfatlı olmalarıdır. Velud evlat yetiştiren manasındadır. Binaenaleyh velud dediğimizde küfür safından iman saflarına insan nakletmesi, küfürden imana insanların nakletmesi, bir tek kimse olsa da o kimse Allah yanında ulu devlet, ulu rütbe sahibi olur. Ve sizler yüksek tahsil gençleri olarak okuduğumuz ve müsbet ilim denilen bilgilerinizle, ki her bilgi Allah'ı bildirir. Allah'ı bildirmeyen bilgi, bilgi değildir. Okuduğumuz ilim dallarından maneviyatınızı kullanarak Allah'a giden ve varan yolları arayınız. Araştırmacı diyorlar şimdi. Araştırmacı. Araştırmacı diyeceğine karıştırmacı deseydi daha iyi olur. Çünkü arayıp karıştırıp buluyor insan. Yalnız araştırmayla olmaz. Hem araştıracak hem karıştıracak. Araştırıcı ve karıştırıcı sıfatıyla sizler okuduğunuz ilim dallarından Cenab-ı Hakk'a giden yolları bulacaksınız. Batılın önünü kesmek için. Silah, kaba kuvvet, aklı başka şey kesmeyen adamlar içindir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz 13 sene akıl yoluyla küfreden kimseleri ilzam etmek istedi. Emir öyleydi. 13 sene son ilim kaynağından onları imana davet eyledi. 13 sene zarfında. 13 sene zarfında ilim ve mantık karşısında teslim olmayan, bilakis akıl ve mantığı kaba kuvvetle mahkum etmeye davranan davranışlara karşı o zaman eline ey Habib kılıncı al diye emrolundu.
Oysa 13 sene zarfında kılıç kullanmaya izin verilmedi. Ne zaman ki bütün ilim ve mantık yollarını müşrik olanlar, batıl tarafında duranlar reddettikten mada kaba kuvvetle akılla mantığa karşı gelmek istediklerinde Cenab-ı Mevla emreyledi. Ey Habibim, şimdi kılıncı eline al. Çünkü bunlar akıl ve mantık yolunu kabul edip akıl ve mantık yoluyla Hakk'a teslim olmadılar. Belki bunlar kaba kuvvetle Hakk'ı mahkum etmek üzere harekete geçtiler. Şimdi bunları tedip eyle, tenkil eyle. Yani bunların zararını def eyle. Bunların kolunu ve kanadını kır ki, zehirli dişlerini çıkart ki, pençelerini sök ki, onlar hak ehline zarar veremesin. Kılıncı eline al şimdi denmiştir. O zaman aldı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu zamanda İslam'ın karşısında olan güçler, yalancı güçler, yozlaşmış güçler kaba kuvvetle İslam'ı ve Müslümanlığı kaldırmak istiyorlar. Bununla beraber şimdi bize onları def etmek için zahiri kuvvet kullanmamıza henüz sıra gelmemiştir. Çünkü o emri verecek bir kimse lazımdır. Sen ben o emri veremeyiz. O emri verecek, bütün Müslümanlara hükmedecek bir kimsedir. İktidarı yalnız kendi elinde toplayan kimsedir. İktidar iştirak kabul etmez. İslam'da kaide budur. İktidarın ortağı olmaz. İktidar ortakları diyor. Saçma. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de manevi ve zahiri iktidar kendisinde, kendi elinde toplandığı halde batılı tard etmek için batıla karşı ve batıl ehline karşı harp ilan etti, sancağı şerifini çekti. Şimdi bizim yapacağımız cihat ilim yoluyla olan cihattır. Mekke devrinde Efendimizin kullandığı üslubu biz kullanmaya mecburuz. Biz de Medine'ye çıkarsak, yani ayak basacak, senin yalnız hükmedeceğin bir yer bulunduktan sonra konuşulacak başka mesele vardır. Medine'de müşriklerin hegemonyası veya hakimiyeti veya nüfuzu yoktu. Nüfuz ve saltanat Müslümanların elinde olduğu için o müşriklerden gelen
kaba kuvvete karşı kuvvet kullanılmasına ilahi izin ve mezuniyet gelmiş idi. Cihadımızı ilim yoluyla yapacağız. Batılı ilim yoluyla rezil edeceğiz. Perişan edeceğiz. Ehlini de berbat edeceğiz. Ki yüzlerini bile millete gösteremesinler. Ve bu Müslüman milletin arasında yaşayamasınlar. Defolup gitsinler. Hiç silah kullanmadan ilim silahıyla onları mağlup edeceksin. Sizin ihlasınız onları yenecektir. Peki, böyle kıymetli bir hocanızda bulunduğu vakitte o da size manevi yoldan elbette ki yardımcı olacaktır. Ve daha nice kimselerin zahirde ve batında size yardımları yetişecektir. Hemen siz batılı mahkum etmeye ve rezil etmeye lüzum eden manevi üstünlüğünüzü kazanmaya gayret ediniz. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.